Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî. Allah korkusu ödünü kopardı mı bir ferdin? Şakaveti düşünülebilir mi? Yağması tağlanı bahis mevzu olabilir mi? Hırzı namusu çiğnemesine ihtimal verilebilir mi? Katiyen ve katibeten yükseldiğiniz makamlardan istifade etmek suretiyle mallar, mansıplar tedarik etmeye kalkmayın. Demek ki taht kurduğun gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yangın bacağı sardı. Sokaklarda çirkef akmaya başladı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Nefsimle beraber sizi sahabi ve tabi'in olmaya çağırıyorum. Muhterem Müslümanlar, Müslüman bir gönül eridir. Müslümanı tanımak isterseniz onu kendi davranışları içinde aramak lazımdır. Mümin kendi davranışlarıyla kendisine mümin dedirten kimsedir. Gönlü aydın, içi aydın, duyguları hüşyar, kafası işleyen, terkip kabiliyetinde insandır. Rabbi hesabına ondan gelen fermanları dinlediği zaman körler sağırlar gibi onun üzerine yan gelip yatmaz. Rabbim beyanı diye gerekli tazimat ve tekrimatı gösterir. Rabbinden gelen her şey pratikte ve hayatta hemen onda makes bulur. Sözünden daha çok o yaşar. Yaşadıklarına yer yer tercüman olsa bile fakat yaşadığı dediğinden daha çoktur. Bu bezm ve bu devran o türlü müminlere şahit olmuştur ki bütün hayat boyu söyledikleri söz, bütün cümleleri toplasanız mümin olduktan sonra 500 cümleye varmaz. Fakat öyle şeyler yapmışlardır ki binlerce mücellet kitabı bir araya getiren insan onun aşrı mişarına varacak şey yapamamıştır. Bana bir mümin kalsın da Mus'ab İbni Umeyr'in 500 kelime söylediğini söylesin. Mağazide, siyerde bu mevzuda bir şey bulamayacak, bana anlatamayacaktır. 18 yaşında düğün evine girer gibi Müslümanlıkla zifaf olan Mus'ab bin Umeyr 18 yaşından sonra vefat edeceği ana kadar bütün hayat boyu konuştukları şeyler 500 kelimeye varmıştır diye bana birisi çıksın da söylesin. Ben kendi beyanlarımdan vazgeçeceğim. Hakikat erleri davranış erleridir. Hakikat erleri fikir erleri ve fikrini yaşayan hakikat erleridir. Biz davranışlarımızla müminiz. Davranışlarla mümin olmayı bıraktığımız günden bu yana da derbeder ve perişan bulunuyoruz. Müslümanlığı debdebeli ve muhteşem sözler içinden çalım satarcasına başkalarına anlatmaya kalktığımız günden bu yana, nefsimize anlatmayı terk ettiğimiz günden bu yana, ona çeki düzen verme işini, usulesini bıraktığımız günden bu yana berbat ve perişan olduk, payimaliz. Ayaklar altındayız. Müslüman davranış insanıdır. Bana bir Müslümanın namaz kılarken secdede 2 defa inlemesi, bir nasihatçının 50 defa beni kükretmesinden çok daha fazla tesir icra eder. Bana bir müminin Rabbin huzurunda inanmışsam, yüzünde göstereceği işmizaz çok daha fazla müessir olacaktır. Ben Ehlullah'tan hakikat erlerinin huzurunda oturdum. Ehlullah meclislerinde bulundum, omuzlarımı okşadılar çocukken. Fakat Rabbimin adını, Peygamberimizin yüce ismini duyduğu zaman hıçkıra hıçkıra ağlayan Ümmü ninemin bana verdiği dersi veremediler. Çünkü o Rabbimin adını duyduğu zaman bulgur gibi kaynıyordum. Hazreti Muhammed dendiği zaman rengi sararıp soluyordum. Ve ben endişe ediyordum, başını secdeye koy da kalkamaz bu kadın diye. Bir ümmiye kadar nasiha olamadılar, vaiz olamadılar. Ben kendi cemaatime nasih ve vaiz olamadıysam iç boşluğundan ve kokluğundan, gönül eri olamayışımdan. Yoksa bu kadar ahlullah geçinen insanlar var, nerede Müslümanlık bu vatanda? Demek ki içlerde kofluk var, boşluk var.
Demek ki biz hak ve hakikate, kâmeti kıymetine uygun tercüman olamıyoruz. Olsaydık böyle mi olurdu bu vatanın hali? İç sesimizi duyuramıyoruz. Gönül heyecanımızı onların vicdanlarına duyuramıyoruz. Çünkü onlardan mahrumuz. Bu mevzuda hirbani olduğumuz için hirbanilik bütünüyle içtimai hayatımıza aksetmektedir. Biz bağışlayın bir yığın lafazandan ibaret, bir yığın diyalogdan ibaret, bir yığın felsefi diyalektik yapan gafillerden ve nadanlardan ibaret, bir asır, çeyrek asırdan bu yana sizi ifade eden aldanmış Kimseleriz. Aldattık, hakikat eri olamadık. ve yığın yığın kurban verdik. Bir kurbanla bu millet hallolurdu, yığın yığın kurban verdik. Hevesine kurban gidenler, midesine kurban gidenler, Bağırsağına kurban gidenler, ikbaline kurban gidenler, debdebeye kurban gidenler, ihtişamın kulu ve kölesi olanlar, size nasihat edenler, bizim gibi gafiller. Size hakikat adına tercüman olamadık. Müslümanlık bir haldir. Müslümanlık bir havadır, o havayı estirebilirseniz gelir insanlar. Bırakın yalanı ve kizbi. Bırakın davranışlarınızdaki sun'iliği. Siz davranışlarınızı hakikat gamzedin. Söz söylemeye lüzum yok. Göreceksiniz bir hale gibi insanlar etrafınızda toplanacaktır. Mus'ab dediğim için onu anlatayım. 50 anlattımsa 51. olsun, mazur görün. Resul-i Ekrem bezmine girmişti, bu bir delikanlıydı. Hevesatını aşacağı günde girmiştim. Anası her gün beklerdi, kapıyı açardı, Saçlarını okşardı, Musab'ım derdi, tüyden döşekleri altına sererdi. şimdi mi kahvaltı yaparsın oğlum, sonra mı yaparsın derdim. Hayat kendisine güldüğüm Ve hayat bütün rehavetiyle çepeçevre kendisini sardı. Rehavetin bir atmosfer halinde kendisini boğacağı zaman, birdenbire Mus'ab Habbab bin Eret vasıtasıyla Resul-i Ekrem'in sesini ve soluğunu duydu kulağından. Beyninden vurulmuş gibi İbn-i Erkam'ın evine koştum. Gün o gün ondan sonra da bir daha ayrılmadım. Sessiz samit infiali içinde el pençe divan duruyor delikanlı Resul-i Ekrem'i dinliyordum. Söz yoktu ondan. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a git dediyse gitti, vazife yaptım. Hristiyanlar içinde icra-i faaliyette bulundum. Kur'an konuştum. Kur'an düşündü, Kur'an'a tercüman oldum. Kur'an koktu, Kur'an aksettim. Ve hasbili içinde yine postuna sarılır. Yumuşak döşekleri, önüne inip kalkan sofraları terk etmiş bu feragat sahibi insan. Mekke-i Mükerreme'ye dayanamadı, döndüm. Medine'ye hicret fermanı çıkınca bu defa da oraya hicret ettim. Ana yurt, yuva, yumuşak döşekler ve sofralar, her şey terk edilmişti. Yine samit infiali içinde böyle duruyordum. Mescid-i Nebevi kerpiçten yapılmış duvarlarıyla, Hurma elyafıyla kapanmış tavanıyla, hurma sütunlar ve direkler üzerindeki kaideleriyle basit Mescid-i Nebevi maddi yapısı itibariyle bu kadar mukassi, fakat Arş-ı Azam kadar âli Mescid-i Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem o mescitte parmağını kaldırıyor, Mus'ab'ı gösteriyor. Şunu görüyorsunuz diyor. Mekke'de gezerken pancurlar açılırdı da kadınlar buna bakarlardı diyor. Sokakta o gezerken herkes arkasına düşerdi. Hayatında bir rahat ve rehavet vardı. Ve şu haline bakın, elbise bile kalmamış, sırtında bir posta sarılmış burada duruyor. Emir bekliyordu, emir ver de yapalım. O hep verilen emirleri samit infiali içinde yapmış. Nihayet Uhud sarpına kadar, Sarp kayasına kadar gelmişti. Öyle çetindi ki orada bir mücadele verecek ve iradenin bir hakkın davasına dem tutacak ve dilbeste olacaktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasını sırtına taştım. Teberrüken ehlullah'tan birinin cübbesini sırtına geçiren mürit gibi. Resul-i Ekrem'in cübbesini sırtına taştım. Taktı, uçuyor gibiydi, kanat almış uçuyor gibiydi. Yine sessizdim. Yine samit infiali içindeydim. Ancak Resul-i Ekrem'e kalkıp inen kılıçlar, orada Resul-i Ekrem'e varılmaz olduğunu Musab'ı görünce anlayıverdiler. İbn-i Kamiye üzerine yürümüştüm. Kılıçlarla onu budarken, Resul-i Ekrem'i aşmaya doğru geçerken, sessiz adam ateş kesilmiştim. Kol böyle gidiyordu, yine kalkıyordum. Böyle kesiliyordu, yine kalkıyordum.
Bu kol da düşüyordu yine. Boynu kalınca da sonra boynuna kılıç darbesi inince bir bu kaldı diyordum. Ve yere kapanırken de sessiz yine. Yüzünü kuma gömüyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i başına getiriyor bir hocamız. Onun başında konuşturuyor. Biliyor musunuz Mus'ab niçin yüzünü sakladı? Niye kimseye yüzünü göstermek istemedi böyle? Bilemeyiz ya Resulallah. O kendisi de benim önümde bir sütre olarak yıkıldıktan sonra bana bir şey olacağını düşündü, bir şey yaparlar diye düşündüm. Ve kendi kendine düşündü. Benim gözüm göre göre Resul-i Ekrem'e bir şey yaparlarsa, kolum yok ki kılıç kullanayım, kolum yok ki sancak tutayım, başım yok ki kalkandır diye onu da kullanayım. Ve ben bu halimden Allah'ın huzuruna gidersem, Rabbim bana derse ki, Musab Resulullah'a dokundular sen nasıldın? Derse ben ne derim onun için yüzünü saklıyordu diyor. Sessiz insan, dağ kadar iş yapıyor. Mus'ab'ın işini kaftağına yükleseniz eritir kaftanı. 25 yaşındaki delikanlı, daha bıyıkları yeni terleyen delikanlı, Kur'an bana omuz ver dediği delikanlı, lebbeyk deyip Kur'an'a omuz vermeye koşan delikanlı, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın önünden yine sessizliği içinde yıkılıp gidiyor. Onda laf ve lafazanlık yok, onda davranış var. Yapayım da Müslümanlık nasılmış görsünler. İşte onu yapıyor. Mümin onu yapacaktır aziz Müslüman. Mümin onu yapacaktır şerif Müslüman. Lafla değil meselem, davranışlarla, iç heyecanıyla ve gönülden meseleye dilbest olmakla. İktiza ettiği yerde haysiyet ve namus her şeyi orada dökmekle. İkbal hırsın, bizi öylesine kıskıvrak sıkıştırmış kim? Bir cephe teşkil eden, inkarcılık karşısında, ilhat karşısında, vatanın birliğini ve muhafazasını üzerine alan delikanlılar dahi, bu ikbal hırsıyla her gün birbirlerine düşüyor ve birbirlerini vuruyorlar. Demek ki gönüllerde Allah ve Resulullah yok. Demek ki Kur'an'a dilbeste olma yok. Demek ki davranışlarda Müslümanlık yok. Ve beni dilgir ve tedirgin eden de kendi cemaatimin bu hal ve bu vaziyetidir. Bunlar da benim gibi kof yetişecek, boş yaşayacak, beyhude bir vebali sırtlarında taşıyacak ve baş aşağı yıkılıp gideceklerse, selam sana ya Resulallah, iş bitti diyeceğim ben. Bu işi götürecek erler, hakikat erleri kalmadı. Silahla iş yapacak lafazan ve gevezeler var sokaklarda. İşi duvarlara yazı yazmaya döken bir kısım gafil ve nadanlar var sokaklarda. Bununla kendi milletlerine ve vatanlarına bir şey yapacaklarını zanneden, gönülden ve histen mahrum, zavallı kılıflar var, kalıplar var sahnede. İş bitmiş diyeceğim. Fakat Rabbimin rahmet ve inayetinden intizar ediyorum ki, bu meseleye gönül koyacak, gönül verecek, bel bağlayacak insanları ihsan eylesin. Mütemerrit gönüllerimizi uyarsın. Hakikati ona duyursun ve doyursun. Ve bizi manevi açlıktan halas eylesin. Aziz Müslüman, şunu arz etmek istedim. Dil insanı cennete götüren mühim bir vasıtadır, bir vesiledir. Ve dil aynı zamanda insanı yerinde tevkif eden bir vasıta, bir vesiledir. Dil insanı baş aşağı cehenneme götüren bir husustur. Yerinde tutulan dil insanı âlâ-i kemalata çıkarır. Ve yerinde de konuşan dil insanı âlâ-i kemalata çıkarır. Dil Kur'an'a tercüman olursam, dil hakikat adına tercüman olursam, o dil insanı âlâ-i çıkarır. Ve dil lafazanlıkta kullanırsam, diyalektik yaparsam, felsefeyle iştigal edersem, aldatmacılıkta yorulursam, kitle yapmaya kalkışırsam, o dil insanı baş aşağı cehenneme götürür. Rabbim kötü dile sahip olmadan bizi muhafaza buyursun. İnsanda en mübarek uzuv budur, insanda en berbat edici, batırıcı uzuv da yine budur. Buraya sahip olun, Resul-i Ekrem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, cennete gireceğinize kefil olurum. Bunu güzel kullanın, bunu irşat ve tebliğde kullanın, bunu hakikate aşina gönüllerinize tercüman olmada kullanın. Ben size kefil olurum diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim sizi ve bizi
İki cihanın derbederliğinden halas eylesin. Aziz ve şerif eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festem'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.